Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda elimde gördüğünüz bu motif nasıl yapılır onu göstermek istiyorum sizlere. Tığım 2,5 milimetre. Ben elimde olan ipleri değerlendirdim arkadaşlar. Kullanacağınız ipler fark etmez, ne tür ip varsa elinizde onları değerlendirebilirsiniz. Bu motifle çantalar, hırkalar örebilirsiniz arkadaşlar. Motifimizin yapılışına geçelim hemen. Beyaz rengimizle başlıyoruz. Siz dilerseniz farklı renklerle de başlayabilirsiniz. Öncelikle sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Biraz halkamı daraltıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Toplamda 16 tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar sihirli halkamızın içine. Bu arada başlangıçta yaptığımız 3 zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz. Onunla birlikte toplamda 16 trabzan yapacağız. Ben 16 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi sihirli halkamı sıkılaştırıyorum. Mümkün olduğunca sıkılaştıralım. Başlangıçta yaptığımız zincirle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane de zincir çekerek burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi yeşil rengime geçiyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden batarak şöyle bir yeşil ipimizi sabitleyelim arkadaşlar. Ardından 3 tane burada 5 tane zincir çekiyoruz. Bir kere doladık. Aynı göze tekrar batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz burada. Dolayalım. Bir tane trabzanı boş bırakıyoruz. İkinciye batıp ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şöyle bir V kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Bakın. Araya bir zincir çekiyoruz. Bir kere doladık. Burayı boş bırakıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. V kısmının içine 2 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı göze ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir, bir tane trabzanı boş bırak, ikinciye trabzan, 2 zincir, kapat, dola ve aynı göze tekrar trabzan arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yeşil rengimi de tamamladım. Toplamda 8 tane oluşturacağız V kısımlardan. Burada başlangıçta yaptığımız 5 zincirin üçüncüsüne de batarak ben kapattım arkadaşlar. Şimdi pembe rengime geçiyorum. Yine bir tane zincirli ipimi sabitliyorum. Buradaki yeşil ipin olduğu yerden başlıyorum ben. Çünkü oradaki ipi saklamak istiyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Buraya arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada zincirle birlikte 5 tane trabzan oluyor arkadaşlar. Zincirde saydığımız için trabzan olarak. Zincirden sonra 4 tane trabzan yaptık. Bakın şöyle tığımı çıkartıyorum. Buradaki zinciri tığımı batırıp şöyle ilmeğimi alıp bu şekilde geriye doğru çekiyorum arkadaşlar. Birleştirdim. Burada 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Buradaki ipleri keselim arkadaşlar. Daha fazla yürütemeyeceğiz. Elimize takılmasın boşuna. Evet, bir kere doladık. 4 zincir çektikten sonra buradaki boşluğa
Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, tekrar 5 tane ikili trabzan yaptım. Burada başlangıçta yaptığımız trabzanın şöyle gözünden geçiriyoruz. Sonra ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Doladım. Buradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde son kez bir kere daha göstermek istiyorum. Bu şekilde baştaki trabzandan tığımızı geçirip sonra ilmeği alıyoruz, kapatıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben tamamladım pembe tomurcuklarımı. Son olarak 4 tane zincir çektikten sonra başlangıçta yaptığımız pembe tomurcuğun şöyle baş kısmından geçirip zincirimizle birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekerek kopartıyoruz, ipimizi kesiyoruz. Şimdi pembe işimizi şu anlık işimiz bitti. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Ardından ben yine buradan başlamak istiyorum ipi gizlemek için. Şöyle bakın, yeşil olan kısımdan tığımı geçiriyorum. Beyaz ipimi de böyle alıyorum. Önce kapattım sık iğne yaparak. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yine buradaki araya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet, buraya 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum, doluyorum. Sonra buraya, bakın buradaki araya geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Buradaki araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Böylece sıra sonuna kadar devam edelim. Boşluklara 3 trabzan, aralara 2 zincir yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Son olarak 2 zinciri çektim. Başlangıçta yaptığımız zincirle birleştiriyoruz. Evet. Burada birleştirdik arkadaşlar. Sonraki sıraya geçiyoruz şimdi. Önce buraya ilk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle şöyle kayarak, ikinciye de ilmeğimizi kaydırarak buradaki ortaya geliyoruz arkadaşlar. Kaydırarak ipimizi buraya geldik, boşluğa. Burada 3 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Önce 3 tane ikili trabzan, pardon, önce 2 tane yapıyoruz. Çünkü zincirde trabzan olarak sayıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Doladık. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, burası köşe olacak arkadaşlar. Köşemizi oluşturduk. Bakın buradaki trabzanın tepesine batacağız. Baştakine batmıyoruz arkadaşlar. 3 trabzan var. İkinciye batarak sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine de sık iğne yapıyoruz yine. Bu şekilde 2 tanesine sık iğne yaptık. Aradaki zincire de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra buradaki trabzana sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de sık iğne yapıyoruz. Üçüncüye yapmıyoruz. Bir kere doluyoruz. Buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
araya 2 zincir çekiyoruz. Doladık. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın, iki köşemiz bir de kenarımız oldu arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Buradaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Şu an kenar kısmını oluşturuyoruz. Boşluğa da 2 tane yapıyoruz sık iğne. Onun yanındakine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Kenar kısmını oluşturduk. Şimdi köşeyi oluşturacağız. Buraya 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ben sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada başlangıçta yaptığım zincirle de birleştirdim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Buradaki trabzana batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki trabzana, tepesine tekrar ikili trabzan yaptım. Doladım. Buradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, araya 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Alt sıraya 3 tane yapmıştık arkadaşlar. Buraya 2 tane yapıyoruz bu sıraya. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Buradaki hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak ve onun yanındakine, bütün trabzanların ve sık iğnelerin tepesine batarak arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Köşeye geldiğimizde yine önce 2 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, sonra yine 2 tane ikili trabzan yapacağız ve buradaki araya bütün sık iğnelerin tepesine de birer tane birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi ben bu sırayı da tamamladım. Başladığım yerle de birleştirdim ve bir zincir çekerek ipimi kopartıyorum. Siz dilerseniz daha büyük motifler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar yapmak istedim. Daha da büyütebilirsiniz aynı buradaki sıranın tekniğiyle. Ben şimdi pembe ipime geçiyorum. Son sıraya geçiyoruz arkadaşlar bu arada. Buradaki ipi de şöyle araya alalım. Buradan istediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Sık iğne yaparak kapattım. Bir tane zincir çektim. Yanındaki göze batıyorum. İpleri de arada yürütüyorum bu arada. Tekrar sık iğne yaptım. Yanındaki göze sık iğne yaptım. Bu şekilde bütün gözleri arkadaşlar sık iğne yaparak tamamlayacağız. Köşeye gelene kadar arkadaşlar bekleyin. Köşeyi de göstereceğim. Sonrasında siz kendiniz devam edebilirsiniz. Evet, köşeye geldim. Önce 2 tane sık iğne yapıyorum. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yanındaki trabzana sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp motifimizi bitirdiğimizde. Evet arkadaşlar, ben motifimi tamamladım. Bu şekilde bitmiş hali de böyle görünüyor. Kalan ipleri de keselim. Evet, arkası da böyle. Dediğim gibi siz dilerseniz beyaz kısmını biraz daha büyütebilirsiniz. Ben bu kadar yapmak istedim. Renklerim de çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben çok severek kullanacağım. Bu motifleri battaniyelerde, çantalarda, hırkalarda rahatlıkla
kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.